Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi ve Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı uzun müzakerelerimize bir ara vereceğiz. Ve bugün İslam felsefesinde musiki konusunu temin ettiğim kitaplardan hareketle sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden bu videoyu hazırlamak istedim? Çünkü Farabi'nin Kitab-ül Musikal Kebir adlı eseri bugün çevirisi elime geçen eserlerden. Onunla beraber elimde de musiki ile ilgili İslam filozoflarının yaptığı çalışmalara dair bir altyapı vardı. Sizlerin de ilgisi varsa özellikle İslam filozoflarının musiki ile ilgili çalışmalarına bunları sizlere tanıtmak istedim. Şimdi İslam felsefesinde musiki aslında çok önemli bir yere tekabül ediyor. Neden? Felsefenin fizikten metafiziğe geçiş noktasında matematik vardı biliyorsunuz. İşte müziğin yeri kişinin fizikten hareketle metafiziğe giderken matematiksel noktada ruh dinginliğini sağlayarak ilahi yönünün kuvvetlendirilmesiyle alakalı bir noktaya tekabül ediyordu. Şimdi peki İslam felsefesinde musiki hangi filozoflar tarafından ilgilenilmiş bir alan? Aslında bütün filozoflar ilgileniyor. Neden? Çünkü bir filozof matematikle ilgileniyorsa doğal olarak musiki ile de ilgileniyor. Peki nereden başlıyor? Kindi ile başlıyor ve bu konuda Ahmet Hakkı Turabi bir test çalışması yazıyor. Yani Kindi'nin müzikle ilgili risalelerine dair ve son bölümünde bu 4 risaleyi tezinin son kısmında çevirisiyle beraber vermiş. Eğer ilgisi olan arkadaşlar varsa internet üzerinden teze ulaşılabiliyor. Oradan temin edebilirler. Şimdi tabii Kindi'nin felsefi risaleleri de ayrıca okunabilir. Onu da söyleyeceğim. Şimdi peki İslam felsefesinde müzikle ilgili en önemli çalışmalardan birisi hangisi diyecek olursanız müzik sanatının büyük kitabı diye Kitab-ül Musikal Kebir Farabi'nin eseri arkadaşlar. Şimdi Farabi'nin bizim bir çevirimiz vardı hatırlarsınız. İlimlerin Sayımı adlı eseri. İlimlerin Sayımı'nda müziğin yerini konumlandırmıştı. Yani fizikten matematiğe geçtiğimiz yerde talimi ilimler kısmında müziğin ilahi olana, ilahiyat sahasına giden o noktada olduğunu ifade ediyor. İşte bundan dolayı da Farabi'nin müzikle ilgili yaptığı çalışması aslında bizim için fizikten metafiziğe geçişin en önemli noktalarından birisine işaret ediyor. Şimdi peki bu çalışmayı kim çevirmiş? Abdullah Kızılcık ve Nurfer Tercan bu eseri bizim için sunmuş arkadaşlar. Şimdi Farabi bu kitabı yazmadan önce müzikle ilgili bir literatür taraması yapıyor. Ve literatür taraması yaptıktan sonra diyor ki ya bu konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmış. Elimizde bir sürü veri var. Benim böyle bir çalışma yapmam aslında çok da verimli olmayacak gibi diye düşünüyor. Fakat sonraki süreçte dostlarının telkini ve kendisinin de araştırmaların neticesinde geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda bir takım hususların eksik kaldı ve bunların aslında derlenip toparlanıp daha nitelikli bir şekilde sonraki kuşaklara aktarılabileceği ile ilgili bir görüşe yöneliyor. Ve sonrasında karar veriyor. Diyor ki ben müzikle ilgili çalışmamı yapmalıyım. Peki müzikle ilgili çalışma yapılırken nasıl bir süreç izlemek lazım? Yine hani felsefede söylediğimiz kavram, usul ve kuram şeklindeki çalışmasına devam ediyor. Öncelikle buna dair bir giriş ve temel bilgileri veriyor. Sonrasında musikinin mahiyetine dair bir değerlendirme yapıyor. Ve en sonunda da o kurama dair yani beste ve telif dediğimiz kısma gelerek eserini ortaya koyuyor. Şimdi Farabi'nin yanında bu konuda zikredebileceğimiz başka bir grup var. O da İhvan-ı Safa arkadaşlar. İhvan-ı Safa'yı biliyorsunuz sayılarla ve sayıların çok yönlü hususlarıyla ilgilenen bir filozoflar grubu olarak ifade etmiştik. Onunla ilgili de kim kimdir oynatma listemizde bir video var. Ona da bakabilirsiniz. İhvan-ı Safa burada musikinin önemini ve değerini özellikle belirtiyor ve matematik ilimlerine dair bölümde bu konuya değiniyor arkadaşlar. Peki İhvan-ı Safa'ya göre müziğin işlevselliği nereden geliyor? Aslında müziğin en iyi şekilde incelendiği ve araştırıldığı alan felsefe alanı. Fakat felsefe alanıyla sınırlı kalmıyor. Bütün dinler Tanrı'ya yaklaşma ve Tanrı'ya ulaşma noktasında bir yönelim ve ruhi dinginliği sağlama noktasında bir unsur olarak kullanıyor. Ve şu ifadesini okursak daha net anlayacağız. İlahi yasalara vakıf kimselerin müziği tapınak ve mabette kullanmalarına gelince onlar müziği zikirlerinde, kıraatlarında, kurbanlarının yanlarında ve dualarında okuyorlar diyor. Ve Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların özellikle ilahi olarak müzikten istifade ettiğini vurguluyor ki bu noktada işte o fizikten metafiziğe geçişin önemli unsur olarak zikretmemiz bu şekilde aslında temellendirilmiş oluyor. İhvan-ı Safa'nın risalelerinin çevirisi de var biliyorsunuz. 1. cildinde bunu zikrediyor. Şimdi bizim Mefatihül Ulum adlı bir çevirimiz var hatırlıyorsunuz. Bunu tahkik ve tercüme olarak yayınlamıştık. Ve bu çevirimizde özellikle musiki bölümü önemli. Neden önemli? Bu biliyorsunuz kavramlar sözlüğü mahiyetinde bir eser ve burada Harezmi müzikle ilgili öncelikle aletlerin isimlerini veriyor. Sonra müziğin temel unsurlarını veriyor ve müzikte kullanılan ritimlere değinerek musiki ile ilgili söyleyeceklerini
bize ifade ediyor arkadaşlar. Harizmi de bu noktada dikkat edilmesi ve bakılması gereken önemli bir düşünürümüz arkadaşlar. Son olarak İbn Sina'yı söylemek istiyorum. İbn Sina'nın Kitab-ı Şifa adlı eserinin musiki bölümü de bu noktada bize rehberlik edecek mahiyette. Neden? Çünkü fizikten matematiğe, matematikten metafiziğe giderken bir tabip olarak da öne çıkan İbn Sina'nın müziğe ele alış şekli ve değerlendirmesi bu noktada önemli. Bunu da Ahmet Hakkı Turabi yine çevirmiş ve İbn Sina'dan bir tanımla videomu da bitirmek istiyorum. Diyor ki müzik birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları yönden sesleri ve bu sesler arasına giren zaman sürelerini bir melodinin nasıl kompoze edildiğinin bilinmesi amacıyla araştıran matematiksel bir ilimdir diyor. İşte ve İbn Sina da aynı sistemle müziğin hem mahiyetini hem onda kullanılan usul ve çerçeveyi hem de nasıl telif ve beste yapıldığını bizlere bu eserinde açıklıyor arkadaşlar. Şimdi sizler de müzik ve felsefe ilişkisine ilgi duyuyorsanız benim YouTube kanalımda bir oynatma listesi var biliyorsunuz. Müzik ve felsefe diye. Özellikle ona da bakmanızı isterim. Hem kendi dinlediğim parçaları oraya koydum ve o parçalarda parçanın hikayesini ve o şarkının sözlerini, anlamını 1 dakikalık videolar halinde sizler için hazırladım arkadaşlar. Çünkü sanat ve felsefe, müzik ve felsefe ve hayatın içerisinde yaşayan bir felsefe tasavvurunda olmak bizim temel hedefimiz. Bu noktadaki en önemli unsurlardan bir tanesi de müzik ve müziğin ilahi yöne insanlara ulaştırması İslam filozoflarının her zaman için dikkatini çekmiş bir nokta. Sizin de bu eserlerden haberdar olmanızı istedim. Özellikle müzikle uğraşan arkadaşlarımız, bu konuda profesyonel bir çaba içerisinde olan arkadaşlarımız eğer İslam felsefesinde musiki ilmiyle ilgili araştırmalar yaparlarsa ya da bunları incelerlerse belki onların sahasıyla ilgili de önemli şeyler elde edebilirler. Onlara da bu eserleri önerebilirim arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz ya da önereceğiniz eserler varsa yorum bölümüne de ekleyebilirsiniz. İyi günler dilerim.